Güneş, Demirciler Çarşısı'nın taşlarını öğle vakti öyle bir kavuruyordu ki, Selim'in sırtındaki ter, gömleğine bir harita gibi işlemişti. Elleri çekiçle yorulmuş, bileklerinde ip gibi damarlar kabarmıştı. Atölyede demir dövmüş, kılıç sapları oymuştu. Ama hiçbiri, göğsünde çığ gibi büyüyen o susuzluğu dindirememişti. Ağzı kum doluymuş gibi kurumuştu. Dili damakta yapışık, nefesi kül gibi kuru. Kapıyı açtığında tek kelime çıktı dudaklarından. Su ana, soğuk su ver. Sahra ana gölgeyi seçmişti evin bir köşesinde. Duvarın serinliğini emerek oturuyordu. Gözleri yılların tozuyla perdelenmiş cam gibi berrak ama yorgun olmuştu. Selim'in sesini duyunca sessizce doğruldu. Hareketleri bir rüzgarın esintisi gibiydi. İnce, kırılgan ama yine de kararlı. Testi, o eski, mavi çatlaklı testi, duvar kenarındaki sehpada duruyordu. Keramik yüzüne güneş vurmadığından içi hala serindi. Sahra ana onu iki eliyle aldı. Bilekleri titredi bir an. O titreme yaşı değildi asıl. Geceliğin karanlıkta yokuşu çıkarken topallayan dizlerindendi. Ama Selim bunu görmedi. Ya görmedi ya da görmek istemedi. Al bakalım oğlum. Sadece sevginin kendi yükünü taşıyan bir rahatlık vardı sesinde. Selim, testiyi kapmak için bir adım attı. Sahra ana uzattı ama o anda sol elinin baş parmağının ucundan bir kasılma yayıldı. Sanki tendonlar yılların birikimiyle birden gevşemiş gibiydi. Testi havada bir an durakladı, sonra kaydı. Kerpiç zemine çarpınca çatlaklar bir ağ gibi yayıldı. Önce taban, sonra orta gövde, en son boğaz kısmı. 3 parçaya ayrıldı. Su toprağa akıp gitti. İlk damlalar buharlaştı bile. Sıcakta fısıldayarak yok oldu. Selim dondu. Gözleri küçüldü, göğsü kabardı. Sonra "Yeter artık!" Sesi çarşının sessizliğini yırtan bir bıçak gibiydi. "Kaç kez söyledim, testiyi dikkatle tut, elini titretme bana." Ellerini havaya kaldırdı. Sanki bir şeyi kafasından silip atıyordu gibi. 25 senedir bu suyu sen mi götürüyorsun, ben mi getiriyorum sana? Sen otururken ben terledim, ben çalıştım. Sen bir şeyi kıramazsın artık, elimizde kalmış tek su kabını da yere mi atacaksın? Sahra ana hiç kıpırdamadı. Dudakları titredi evet ama bir kelime çıkmadı. Gözleri oğlunun yüzüne değil, kırık testinin parçalarına baktı. Gözyaşları yaşlı nehirler gibi derin çizgilere dolandı, bir tanesi yanağından kayıp çenesinin ucunda duraksadı. Düşmedi bile. Gözleri konuşuyordu. O testi babanın mezar taşının dibinden toprakla yoğurmuştum. 3 gece pişirdim. Her sabah sen okula giderken içine bir avuç buz koyardım. Ama Selim o dili anlamadı. "Git biraz dinlen, artık su mu istersin yoksa susuzluk mu?" Son sözünü fısıldadı ama fısıldaması bile bir tokat gibiydi. Sahra ana eğildi, kırık parçaları toplamaya başladı. Parmak uçlarıyla dikkatle, sanki kırık bir yavru kuş kemiğiymiş gibi. Selim odasına döndü, kapıyı çarptı. Gece yarısıyken uyandı. Boğazında bir acı vardı. Susuzluktan değil, vicdandan. Kulaklarında annesinin sessizliği uğulduyordu. O titrek el, o kayan testi. Ama bundan çok o sessiz gözyaşı. Düştü bile. O damla çenesinde durup da yere düşmemişti. Çünkü Sahra ana, oğlunun gönlünden bir damla gözyaşı dökülmesini bekliyordu. Sabah erkenden uyandı. Evde Sahra ana yoktu. Sadece kapıda çamur kaplı bir baston duruyordu. Selim onu eline aldı. Soğuktu. Ama üzerinde bir şey vardı. İnce bir su izi. Yeni. Duyduğu içgüdü onu dışarı sürükledi. Yokuş sandığından daha dikti. Çakıl taşları ayakkabısını yoğurdu. Güneş henüz yükselmemişti ama hava ılık bir fırın gibiydi. 50 adım attı, durdu. 50 daha. Nefesi kesildi. Ve gördü. Sahra ana yokuşun en tepesindeydi.
ellerinde yeni bir kaba su dolduruyordu. Ama bu, evden 1,5 fersah uzaktaki soğuk kuyuydu. Köylüler bile yazın buraya gelmezdi. Ama işte oradaydı Sahra Ana. Eğilmiş, bastonunu çukura dayamış, sağ eliyle oğlunun sabahları içtiği soğuk suyu dolduruyordu. Selim bir adım atamadı. Çünkü aniden gerçek ona çarptı. Evdeki testi aslında dün gece kırmamıştı. O her sabah yokuşu çıkıyor, suyu bu kuyudan alıyor, sonra evin önünde biraz dinlenip testiyi dolduruyordu. Çünkü evdeki su, kuyu suyu, yazın ılık oluyordu. Ama Selim soğuk su diyordu hep. O da oğlunun ağzına bir damla bile sıcak su gitmesin diye yokuşu çıkıyordu. Dün testiyi uzatırken eli titremiş, çünkü gece yarısı dönüp Selim'in uyumasını bekledikten sonra tekrar kuyuya gitmiş, daha fazla soğuk su doldurmak istemiş. Ama bu kez yol yarıda kalmış, dizleri tutmamış. Selim koşmaya başladı. Ağlamıyordu henüz ama gözlerinin arkasında bir fırtına toplanıyordu. Öfkeden değil, kendinden öfkeliydi. Kendi kibrinden, sabırsızlığından, annesinin omuzunda taşıdığı yorgunluğun adını zayıflık zannetmesinden. Sahra Ana onu görünce şaşırmadı. Sadece su kabını yere bıraktı. Ellerini önlüğüne sildi, gülümsedi. O gülümseme, "Sen yine geldin" demekti sanki. Selim diz çöktü. Tozun içinde annesinin ayaklarına kapanmadı. O onun ellerine kapandı. "Ana." Sesi kırılmıştı, bir cam gibi. O testi, boğazını temizledi ama kelimeler yine boğuldu. O testi ben kırdım. Sahra Ana hiçbir şey söylemedi. Ama ellerini oğlunun başına koydu. Parmakları yılların çizdiği çizgilerle dolu, titrek ama sıcak. Selim o ellerin içinde ağladı. Gerçek bir ağlama değildi bu. Yüreğinin derinliklerinden kaynaklanan, sesi olmayan bir feryattı. Gözyaşları annesinin avuçlarına damladı. O gün Selim evine dönmedi. Annesinin yanında oturdu, kuyuya su doldurdu, onun bastonunu omzuna aldı. Yokuşu birlikte indiler ama bu kez Selim öndeydi. Bastonu kendisi tutuyordu. Evde kırık testinin parçalarını bir çuvala koydu. O gece atölyesinde demirden bir çerçeve dövdü. Sabah çanak çömlek ustasına gitti. "Bu parçaları birleştirin, aralarını bu demirle tutturun." Usta şaşırdı. "Ama Selim Usta, testi çatlak kalır, su akar içinden." Selim gülümsedi. İlk kez uzun zamandır. "Akacak zaten usta. Ama bu sefer gözyaşlarıyla dolacak." Testi 10 gün sonra hazır oldu. Çatlakların üzerinden geçen ince demir teller bir ağ gibi sarıyordu onu. Sahra Ana onu sehpaya koydu. Artık suyu soğuk tutmuyor belki. Ama oğlunun vicdanı hep serindi içinde. Ve Selim her sabah kalktığında önce annesine su götürdü. Çünkü öğrendi. Bazı testiler kırıldıkça daha çok su tutar. Ama bazı kırılmalar o testiyi taşıyanın ellerini bir daha asla kaldıramayacak kadar derin olur. O gün Sahra Ana'nın gözlerindeki damla nihayet yere düştü. Selim'in elinin üstüne. Ve o damla onun için ilk gerçek su oldu.